Merhaba. Videoya başlamadan önce bir anlaşma yapalım. Eğer her ay yatan sabit maaşınızdan memnunsanız, buna güveniyorsanız, devlet memurluğu ve kurumsal şirketimin prestiji beni bir ömür koruyacak diye düşünüyorsanız, lütfen bu videoyu şu an kapatın. Çünkü sistem B size göre değil. Söylediklerim sadece canınızı sıkacaktır. Ama eğer güvenli sandığınız o limanın sizin hayatta kalma kaslarınızı yavaş yavaş elinizden aldığını hissediyorsanız doğru yerdesiniz. Eski dünyanın kurallarının değiştiğini görüp bunları reddedip yeni dünyayı bizimle birlikte okumak istiyorsanız lütfen bu kanala abone olun ve lütfen zili açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız muhtemelen yıllardır hissedip de adını koyamadığınız şeylerin somut bulmuş bir kanıtı olacak. Ben 45 yaşındayım. 20 yılı aşkın süredir mühendisim ve bunun 18 yılını tek bir kurumsal şirkette ürün yöneticisi olarak geçirdim. Geçmiş videolarımda elektronik mühendisliğinden bahsederken belki o zamanki halime biraz fazla zalim davranmış olabilirim. O genç için, yani kendi lise zamanındaki halim için o tercihi yapmak aslında biraz da maceralı bir seçenekti benim için. Yani bir eczacı veya bir doktor çok daha sıradan geliyordu o zamanki bakış açımla. O yüzden belki de elektronik mühendisliğinin bilinmezliği ve enerjisi bana cazip gelmişti. Çünkü yeni şeyler öğrenmek istiyordum, geleceğe dokunmak istiyordum ve bu çok heyecan verici bir dal sunuyordu. Nitekim 20 yıllık kariyerimde aslında bana muazzam şeyler kattı. Geliştirdiğim öncü ürünler, iş yaptığımız ondan fazla ülkeye seyahatler, dünyayı görmek, bu bir başarı hikayesiydi. Hatta yandan birkaç tane farklı küçük girişim yapmak da aslında beni oldukça heyecanlandırmıştı. Ama ortada aslında çok ciddi büyük bir sorun vardı. Orta sınıftaki özellikle böyle çalışkan çocukların sonradan böyle yaşadığı büyük bir tuzak var. Biz toplumsal normları ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini o kadar hızlı bir şekilde öğrenip adapte oluyoruz ki hayatımızın geri kalanında aslında kendimizi o normlara hapsediyoruz. Filleri nasıl eğitirler bilirsiniz. Onlar daha küçük bir bebekken ayaklarına ince bir zincir bağlanır ve o bebek fil bu zincirden uğraşır, didinir, bir türlü kurtulamaz. Sonrasında büyür, güçlenir. Aslında o zinciri kolayca koparacak hale gelir ama bir yerden sonra tonlarca ağırlığa ulaşsa bile uğraşıp da o zinciri koparmayı denemez. Çünkü zincirin kırılmaz olduğunu öğrenmiştir. İyi okullar, diplomalarımız, güvendiğimiz sabit maaşlı işlerimiz aslında bizim, yani orta sınıftaki insanların görünmez zincirleridir arkadaşlar. Gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun o güvenli limandan çıkmak istemeyiz. Ben de bu 20 yılı aşkın kariyerim boyunca hep o güvenli limanda kaldım. Ama sonuçta istesek de istemesek de güvenli limanda kaldığımız sürece kendimize yeni deneyimler katamıyorsak, kendimizi geliştiremiyorsak en yaratıcı çağımızı o ayın 15'inde yatacak sabit maaşa satıyorsak büyük bir hata yapıyoruz. Şu anda da insanların bu kriz ortamında o güvenli limanlara nasıl saldırdığını görüyorum. Ama güvenli limanlar size sadece 5-10 yıl huzur verebilir. Ve bu sürede eğer ki kendinize bir şey katamıyorsanız bir taraftan da hayatta kalma gücünüzü çalıyorlar. Yani o limanda kaldıkça da aslında çürüyor olmamamız gerekiyor. Tek bir gelire, tek bir kimliğe mahkum olursak kırılganlaşıyoruz. Ben de bu kurumsal hayatta olduğum zamanlarda ben de o güvenli limandan dışarı adım attığımda bir girişim denememde aslında çok da başarılı bir girişimdi. Ama bir sorun oldu ve bütün birikimimi kaybettim. Ve sonunda İstanbul'daki o küçücük dairede tek gelir kaynağımın verdiği kırılganlıkla yüzleştim. Sıfıra inmek bana o noktada acı bir ders verdi. Sanki o tek gelire bağlı yaşamak bana uçurumun kenarındaymış hissi verdi. Sonrasında pandemiyle beraber tekrar o zinciri yırtmak için aslında elime bir fırsat geçti. Şirketime bir şekilde uzaktan çalışmayı kabul ettirdim ve İstanbul'dan kaçtım. Eşim ve 2 oğlumla beraber Dalaman Ortaca hattına yerleştik. Tabii bu kolay olmadı. Eşim, çocuklarım tüm akrabalarını, tüm arkadaşlarını geride bırakmak zorunda kaldılar. İfade etmeliyim ki bunun bir bedeli, bir acısı vardı. O noktada ucuz kredi fırsatını kullanıp çok uygun fiyata güzel bahçeli bir eve sahip olduk. Orada toprağa dokunmak, çocuklarımla güzel vakit geçirebilmek, kendi evimi onarabilmek. Yani orada geçirdiğim zamanlar bana aslında yepyeni bir şey öğretti. Ben rüzgar sörfü yapmayı çok severim. İstanbul'da ofis ortamında çalışırken sörf hiç yapamamak, yani bunu hayatımın bir parçası haline getirememek beni hep içten içe çok üzüyordu.
Şimdi ise bu yeni yaşamımda artık şeklini kendim verdiğim bu yaşamda rüzgarı bekleyecek şekilde hayatımı kurgulayabiliyorum. Nassim Nikola Taleb'in çok muazzam bir kavramı var. Bir de biraz ondan bahsetmek istiyorum. Anti kırılganlık. İnsanlar sanıyorlar ki kırılganlığın tam tersi sağlamlıktır. Ama oysa aslında bu yanlış. Yani sanıyoruz ki kuvvetli bir rüzgarda bir dal kırıldığı zaman bu kırılgan olduğu için kırılıyordur ve sağlam kökleri olan bir ağaç olmaksa bunun tam tersidir. Oysa ki kırılganlığın tersi sağlamlık değildir. O rüzgardan güç alabiliyorsanız, kaostan beslenebiliyorsanız bunun ismi sağlamlık değil, bu başka bir şey. Buna işte Talep anti kırılganlık diyor. Bir rüzgar sörfçüsü, bir yelken gibi o fırtınayı eğer ki kendi avantajınıza çevirebiliyorsanız işte o zaman anti kırılgan olursunuz. Peki şimdi ben ne yapıyorum? Eşimle birlikte bir emlak şirketi yönetiyorum. Bir taraftan da günlük hayatın güzel, yorucu ve bize ait sorunlarıyla uğraşıyoruz. Çocuklarımla bolca vakit geçiriyorum. Okuyorum, analiz ediyorum. Ben şirketleri suçlamıyorum. Bu şirketler üzerinde çünkü inanılmaz bir vergi yükü bulunuyor. Özellikle maaşınız düşük maaş seviyesinin biraz üzerine çıkmaya başladığında devlet bu şirketlerden inanılmaz kesintiler yapıyor. Dolayısıyla şirketler de her zaman için sizin maaşınızı düşük tutacak şekilde çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bir yerden sonra eğer ki işine yaramıyorsa sizi çıkarmak zorunda kalıyor. Bu yüzden ipleri elimize almak zorundayız arkadaşlar. Çocuklarınız, ev işleri, günlük yorgunluklar bunların hepsi bahaneler. Sabit maaşlı herkesin bir tutkusu, bir B planı geliştirebilmesi gerekiyor. Ufak bir girişimi olması gerekiyor. Sizi o zincirden kurtaracak şey aslında bu B planınız olacak. Amacım herkese Fethiye'ye gelin, hayat burada harika demek değil. Bu kanal kesinlikle bunun kanalı değil. Belki sizin özgürlüğünüz Anadolu'nun başka bir şehrindedir. Belki İstanbul'dadır. Belki dünyanın başka bir şehrindedir. Benim amacım size tek bir doğruyu göstermek, tek bir doğru vardır demek değil. Size bir felsefeyi, o filin ayağındaki zincirin ne kadar da kolay koparılabilir olduğunu göstermek. Ben Onur, rüzgarda devrilmemeyi değil, o rüzgarla uçmayı öğreniyoruz. Sistem B'ye hoş geldiniz.